Merhaba. Dün şans eseri hostelde sicin istiyorduk. Duyup Hüseyin abi geldi, burada Türkler mi var dedi. Yok şeyleri de uydurmuşlar kendilerine, yabancıları. Onlara da izlettiriyorlar. Zorla da Abi yaptırmışlar. ben uydurmadım bu arada. Bizim hostelin sahibi dedi ki ben Türk korku filmlerini çok seviyorum dedi. Böyle saçma bir olay yaşandı. Dedi ki ben korku filmlerini çok seviyorum dedi. Sicin izleyelim dedi. Çünkü Türk korku filmlerini çok seviyormuş. Burada böyle bir muhabbet var. Malaylar Türk filmlerini aşırı seviyorlar. Aynen. Türk dizilerini çok izliyorlar. Dizilerini izliyorlar. Alman eski gönüllü geçen 2 hafta önce gönüllülük yapan kız doğum gününü kutlamak için geldi. Korku filmi izleyelim dedi. Hostelin sahibi de Malay olduğu için dedi ki Sicin izleyelim. Sicin. Ha, onu da ismine varınca kadar biliyorlar yani. Aynen. Şimdi Hüseyin abi gezgin. O da zamanında 55 ülke gezmiş. Ya işte ne derler ona? Eleğimizi eledik, unumuzu eledik, eleğimizi astık artık. Yeter artık, hiç gezmek istemiyorum. Deyip Böyle- Langkawi'de karşılaşıyoruz abi. Bu mu gezmemek? Sanki şey böyle Türkiye'de bahçede karşılaşmışız gibi. Çay bahçesinde. Aynen, çay kıraathanede oturuyoruz sanki. Hala geziyorsun işte. Ya işte belli birkaç tane favori noktalarım var. Favori noktalarımdan bir tanesi burası. Diğeri Natrang. Öbürü Nantrang. Vietnam'ın Rusyası. Aynen. Little Russia. Abi bir şey soracağım sadece. Kaç yaşındasın? Ben 57'ye giriyorum yarın. Tamam. Kaç yaşında çıktın yola? Valla çok geç çıktım ben. Ben Kaç 40 yaşında yaşında çıktın? çıktım yola. Geç mi yani sence? Yani şimdi buraya gelen Avrupalı çocukları sen de görüyorsun işte. Ya öyle ama sonuçta bence gezmenin yaşı olmaz Tabii ya. gezmenin yaşı yok. Gezmenin yaşı yok. Kesinlikle yok. Mesela Şimşek işte 3 sene önce falan başladı. Maşallah abi. Sen kaç yaşındasın? 56. Oo, bu videonun başlığı gezmenin yaşı yok. Valla. Çocukluk arkadaşıyız bu arada. Oha. 15 yaşından beri tanırız. Hikayeye bak. Bir gün Instagram'da bir şey paylaştım. Tamam. Onu görmüş, aradı beni. Neredesin dedim, Malezya'da. Gel dedim ben. Şey sanki böyle İstanbul'da olduğunu görüyor da İstanbul'a geliyor. Gel kanka gezeriz. Neredesin, birhanedeyim, gel. Aynen. Atladı geldi, ondan sonra virüs bulaştı buna işte Gezgin virüsü. Gezgin virüsü başladı. Duramıyor. Mesela buraya geldiği zaman 2 ay falan burada takılıyoruz. Hüseyin hadi nereye gidelim? Daha yeni Filipinler'den geldi Şimşek de işte Aynen. kaplumbağalarla ondan sonra şeylerle. Cebu'yu gösteriyordu bana. Cebu'da aynen köpek balıklarla falan Evet. yüzdü. Mesela o benden bir adım ileride. Ben köpek balıklarla yüzmedim. O kadar ülke gezmem. Demek ki neymiş? Gezmenin yaşı olmazmış Gezmek gördüğünüz kesinlikle üzere. yaşıyor. Geç demenin sebebi bence içinde kalan gezemedikleri. Gezemediklerim, şimdi onu da niye söylüyorum? Buraya gelen Avrupalı çocukları görüyorsun. 19 yaşında, Evet. 18 yaşında. Daha çocukların sakalları çıkmamış. Ne bileyim Evet. kızların ergenliklerini tamamlamışlar. Abi bakıyorum bunlar ya anneleri babaları nerede falan oluyor. Ya geziyoruz diyorlar mesela. Bir senedir geziyoruz diyorlar. Abi onların anneleri babaları gittikleri ülkede gezme yanlarına ziyaret ediyor biliyor musun? Aynen öyle oluyor. Bir tane çocukla tanışmıştım mesela, Fransız. Çocuk dedi ki Malezya'daydık işte, dedi ki ailem gelecek dedi. Ben böyleyim, nasıl yani, Fransa'dan ailen seni görmeye mi gelecek, dedi ki bir yıldır görüşmüyoruz dedi, beni özlemişler. Benim annemle babam gelemez yani, babam zaten şey diyor, tam Giresunlu. Aynen. Ben darlanıyorum, ben o kadar gidemem yol. Annem şimdi- klasik Giresunlu panik atak anne. Aynen. Ben geçiremem o kadar saat uçakta. Demek istediğim o işte yani. Şimdi kendimi o çocuklarla kıyasladığım zaman 40 yaş geç bir yaş. Evet. Ha. Bir de şeyler var. 70 yaşında şeyler neydi o? Bastonla asayla, geziyor. bastonla gezen 80 yaşında, 75 yaşında abiler, ablalar var. Abiler, ablalar var. Ya ben onlara çok hayret ediyorum biliyor Aynen. musun? Aynen, Gerçekten. geziyorlar, yürüyemiyorlar yani. Yürüyemiyorlar. Evet. Algıları falan bozulmuş. Aynen. Bir keresinde ne oldu? Bizim hostelde kalıyor bir tane öyle dayı. Adam diyor ki, diyor temizlik yaptım işte, diyor ki daha diyor bir şey sıkabilir misin diyor temizlik yaparken, alerjim var diyor Aynen. tuvalete. Dedim ki dayı, dedim hani tuvaleti temizliyorum. 6 kişilik yurt odasında kalıyorsun. Yani. Daha az yoğun bir şeyle temizleyemem hani, pis. Temizleyemezsin. Öyle. Ama diyor alerjim var. Git O otelde zaman, kal. o zaman otelde kalacaksın. Aynen, buna yapabileceğim bir şey yok yani. Ya bir keresinde bunu utanarak söylüyorum ya bu arada. Pattaya'dayım.
Evet. Pattaya'da bu go-go show'lar var. İşte kızlar soyunuyor bilmem ne yapıyor falan. Amcanın bir tanesini getirdiler. 2 tane kız burada koluna girmiş. Amca yürüyemiyor. Aa, Amca yürüyemiyor. onu ben de gördüm. Onu köşeye oturttular. Şimdi tamam mı? Amca cepten çıkardı. Para saçıyor. 20-25 tane kıza para dağıttı. Ama kızlar nasıl heyecanlanıyor. Hayırlı Adam işler. böyle, adam oranın bir daha belli. Eyvah dedi. Yürüyen dolar geldi dediler. Matematik geldi. Abi yaş 70, iş bitmemiş. Hiç bitmemiş artık yani. Adam hala içinde kalan doyamadıklarına devam ediyor Bir yani. de, tam altın çağına denk geldi onlar. Evet, Malum Viagra denen bir şey var. evet. 70-80 fark etmiyor abi. Yani, Abi peki ben Pattaya'yı ziyaret etmedim. Pattaya'da herkesin bir fiyatı var mıdır? Herkes bunu söylüyor çünkü. herkesin var abi. Herkesin var ve bu arada orada Ruslar da çalışıyor. Ruslar, Kazaklar işte zenciler çalışıyor mesela. Aa, Aynen. Neydi o? Taylandlılarla aynı fiyat. Rekabet var. Yani Taylandlılarla rekabet var. Taylandlılarla o şeyler kızlar çok kavga yapıyor. Valla. Bir sürü videosu var şimdi. Oha, hiç görmemiştim. YouTube'da bir sürü videosu var. Kızlar müşteriyi şey yapıyor, kaybediyorlar yani. Hani yerli kızlar. Saçma şapka başlıyor. Kaç tane var ya? Kaç tane var? Abi peki en sevdiğin ülke hangisiydi mesela yani? Ya, en sevdiğim ülke, şimdi millet bana bunu sürekli soruyor. Aha. Şimdi Hepsinin kıstası farklı. ülke yok, hepsi farklı farklı. Bir de kiminle olduğuna bağlı. Evet. Eğer ki etrafında güzel insanlar varsa, inan yani onu her zaman söylerim. Çölün ortasında, kızgın güneşin altında orası bir keyif oluyor. Aynen. Ama cennetin içindesin, 2-3 tane yavşak çıkıyor. Orayı cehenneme çeviriyor sana. Aynen. Yani yer değil, insan. Takıldığın insanlar. Böyle Evet. güzel insanlarla tanışmak mühim olan. Evet, gerçekten bu arada Yani. öyle. Ama Hindistan'a gitmişsin. Hindistan'a Onu da gittim. söyledi. Hindistan'a da gittim. Hı hı. Nasıldı Hindistan tecrüben? Hindistan farklı bir dünya. Ya inan bana, bu dünyanın ayrı Dur bir bak dünya. şöyle koyacağım kamerayı şimdi. Dinliyoruz. İnan bana, Hindistan buradan ayrı farklı bir dünya abi. Farklı bir dünya. Ya 20 yaşında, 25 yaşında az önce söyledim ya. 30 yaşında bir çift bana geldi, dönem vantilatörü nasıl sabitlerim diye sordu ya. 30 yaşında dünyadaki ilk günü. Dünyadaki 30 yaşında yaşlar çok iyi. Bu yaştan sonra dünyadaki ilk günü. Aynen. Hayır, Ama- Hindistan'da da var bu arada vantilatör yani olmayan bir Ya şey değil. Hindistan sıcak ülke abi. Aynen Sibirya'dan, hani. Sibirya'dan gelmiyor bunlar. Aynen hani şey de bir ülke değil hani böyle hiç vantilatör görmediğim bir Aynen. ülkede değil yani. Hani. Aynen yani. Nasıl durdururum bunu diye sordular bana ya. Ya şu vantilatör abi üstüne basacaksın işte arkasına tak duracak yani. Yok çekince mi duruyor? Çekeceksin duracak işte yani. Şimdi abi çok önemli bir sorun var. Şimdi ben sürekli Malezya'yı övüyorum. İşte şu an Güneydoğu Asya'da Malezya, Vietnam, Tayland, Kamboçya, Filipinleri gezdim. Malezya benim favori ülkem. Aynen. Vietnam ikincisi bu arada. Aynen. Malezya'yı sevmenin sebebi senin neydi? Bana inanmıyor. Benim Malezya'yı sevmemin, bu arada Malezya benim gezdiğim en son ülke. Sürekli burayı pas geçtim. İyi ki de pas geçmişim. En son ülkem oldu. İlk geldiğimde bir günlüğüne rezervasyon yaptırdım bu adaya. Langkawi. Langkawi arasında 6 ay kaldım. 3 ay sonra gittim, bir vize yaptım. Ondan sonra tekrar geri geldim. Ya insanları seviyorum, doğasını seviyorum. Mesela dedim ya az önce, insan önemli. İnsanlarını çok sevdim. Çok kibar insanlar. Evet, çok. Bir de şey böyle hani yapışmıyorlar ama ha, yardım sorduğun zaman hemen yap. gerçekten ellerinden Aynen. geleni yapıyorlar. Aynen. Mesela Mısır'a gitmedim ben de. Mısır'ın hikayelerini dinliyorum. Evet. Abi Mısır'da resmen yani buradan tutup böyle çekiyorlarmış adamı. Fatih Koparan yıllardır geziyor bak. İlk defa bir YouTube videosunda kustuğunu gördüm ben. Doğru. Düşün yani ki adam böyle en bombastik yerlere falan gidiyor, en pis yerlere gidiyor. Mısır'da kustu yani. Aynen. Öyle. Öyle. Yani ben de dediğim gibi Asya'yı ben çok sevdim. Latin Amerika'da da bulundum. Orta Amerika'da da bulundum. Ama en çok Asya'yı sevdim. Asya'da da benim favori 3 ülkem, hatta dünyadaki favori 3 ülkem
Senin de söylediğin gibi Malezya, Vietnam, bir de Myanmar. Myanmar'a da gitmek nasip olduğu şeyler, savaş başlamadan önce. Onlar da çok güzel Evet, insanlar. giden herkes aynı şeyi söylüyor bu arada Myanmar için. Çok yani çok derin bir bağ kuruyor giden herkes. Aynen. Ama şu an savaş olduğu için ben gidemedim. Savaş olduğu için aslında gidenler varmış. Ya gördüm de abi risk almak istemedim ya. Çünkü bazen şey oluyor benim için, hani bir kıstas var benim için. Mesela Malezya'yı sevmemin sebebi de oydu. Hani Malezya gerçekten Güneydoğu Asya bu arada güvenli. Hani kimse çıkıp güven yok şöyle böyle falan demesin. Yani şey görüyorum etkileşim için. Yok şu kaçırıldı, yok bu kaçırıldı falan da hani ya kardeşim adamların asgari ücreti 300 dolarla 500 dolar arası. En babasına gitsen bile böyle. Sana 1000-2000 dolar, 3000 dolar, 5000 dolar teklif ettikleri zaman belli ki tuzak. Avellik etme. Aynen etme. O Avellik ayrı. etme. Turistsin. Aynen, Çalışma turist. biçen yok. Nasıl olabilir böyle bir şey? Aynen öyle. Ama onun dışında gerçekten Güneydoğu Asya genel güvenli ama Malezya o kadar güvenli ki yani şöyle söyleyeyim. Biz restoranda otururken arkadaşım telefonunu yere düşürdü restoranda. Garson geldi mesela yerden aldı verdi. Hani bir tık daha mesela Güneydoğu Asya'nın kalabalık turistik bir yerinde telefonu yere düşürsen kaybetme ihtimali bir tık daha yüksek. Olabilir. Değişiyor lokasyona göre bu arada hani. Ama Malezya'da mesela hani bir şeyini unut 3 gün sonra gelip geri alabiliyorsun. %100 bu arada Aynen. fix. Ya işte bizim otelin, hostelin olduğu yer, yol karanlık bir yol yani. Gece bayanlar tek başına çıkıp geziyorlar, geliyorlar. Ya ben dün gece 3'te çıktım. Aynen. Bildiğin saat 4'e kadar şöyle bir adada koştum, şarkı söyledim, Ve müzik tenha dinledim yok. sahilde. Tenha, ışıklandırma yok. Işıklandırma yok. Ama kimse yok ve Kimse yok. güvenli. Güvenli. Geri geldim yani. Ya bir keresinde şurada bir tane ufak bir trafo gibi bir şey var. Üzerinde birisi kaskını bırakmış. Kaskını unutmuş. Kask da yeni kask. İnan o kask orada 8 ay mı ne durdu biliyor musun? Kimse almadı. Oo, bizim Türkiye'de olacak. Ya Türkiye'de benim yeğen evi yola bakıyor. Müstakil evi var. 2 tane büyük şey almış. Saksı almış. Kapının girişine koymuş. Ertesi gün bir geldim dayı dedi yok dedi. Saksılar almışlar. Saksıları. Saksıyı ne yapacaksınız Çiçek kardeşim yani? Çiçekli saksı. Hadi kask yine alsan satabilirsin para eden bir şey de. Saksı hani para eden de bir şey değil yani. Yani böyle. Vietnam'ı favori yapan şey neydi abi? Vietnam'ı da favori yapan şey insanlarıydı. Ya evet ya. İnsanlar Ama onların- güneydeki insanlar güzel. Kuzeydekiler çok kuzeydekiler biraz daha suratsız, aynen. biraz daha suratsız. Bir de İngilizce bilmiyorlar. Şimdi 2 sene kaldım ben Covid döneminde bir şeyde Vietnam'da. Yerliler akşamüstü olduğu zaman hemen masayı sokağa atarlar, içmeye başlarlar. Ya Aynen. o kadar samimi oldu ki adamlarla. Şimdi sokaktan geçiyorum ya, eyvah bizim arkadaşlar orada oturuyorlar. Sokak değiştirdik. İlla geleceksin, içeceksin bir tane. İlla geleceksin, içeceksin. Küsüyorlar içmezsen. Ya. Bir de o var, küsüyorlar. Ya bir iki defa gaflete düştüm öyle geçtim. Ya denizden çıktım geldim, duş aldım, geliyorum. Duş alıyorum, bir tane. Tamam diyorum, bir tane içeyim. Bir tane açıyorlar önüme. Tamam, Sonsuza kadar. onu içiyorum ya. Kazayla şöyle baktım ya oraya. Hemen bir sallıyorlar, alttan çıkarıyorlar. Şlak. Senin şeyi değiştiriyorlar ya. Birayı değiştiriyorlar. İçmediğin zaman suratları düşüyor böyle bir Evet, küsüyorlar. evet. Bir şey oluyor. Ama Vietnam'da kültür öyleymiş. Biz mesela bir tane Vietnamlı yerli bir çocukla tanışmıştık İngilizcesi iyi olduğu için. Diyor ki biz diyor 10 yaşında başlıyoruz içmeye diyor. Ve her bayramda diyor 12 yaşından itibaren amcalarla içiyoruz diyor. Hani içmeme gibi bir lüksün yok diyor. Aynen. Teti öyle kutluyorlarmış. Mesela Tet dedim, öyle, kardeşim oo. ciğer mi kalır öyle ya? Dur sana ne anlatayım, ben check-up yaptırdım şeyde Vietnam'da. Tamam. Tüm full body check-up yaptırdım. Ben karaciğerde tabii ki yani Yağlanma normal var. olarak yağlanma var. Dedi yağlanma var dedi dedi doktor. Doktora dedim ya birayı çok içiyorum dedi. Biradan bir şey olmaz dedi. Sen yediklerinden Yemin ediyorum öyle bunu Doktor söyledi. bile saymamış yani böyle. Doktor dedi biradan bir şey olmaz. Bira yağlanma yapmaz dedi. Happy Water içtin mi abi? Happy Water ne? Ne bileyim orada Happy Water diyorlar, bayağı yoğun bir alkol böyle onların. Yerel alkolü. Bunların bir Bildiğin pirinç etil şarabı alkol var. gibi. O galiba aynen. Pirinç şarabı olabilir. Evet o Pirinç galiba. şarabı, içtim ondan. Happy Water diyorlar. Sert. Nasıl? Sert, çok sert. Yabancılar ondan bir şat atınca zor değil yani. Aynen. Ya
Yukarıda Hazan diye bir bölge var. Belki duymuşsunuz. Evet Haciyan. biliyorum. Hazan- Haycan. Hazan, Haciyan diye okunur İngilizce de aslında yerel dilde Hazan o. Evet. Orada bir evde homestay yaptım da ya bir teyze yaşlı yani bakmam lazım. O kadar yaşlı ki teyze içiyor böyle. Gel dedim ya çekilelim. Yok dedi utandım. Fotoğraf çektirmek istemedim ya. Ama teyze yani artık bitmiş. Nereden baksan bir 65 üzeri kesim var. Evet. Kesim var yani. Ama devam. Oturuyorlar her akşam içiliyor abi. Yani muhabbet öyle güzel geldi ki yerde yatıyoruz. Yer yataklarında yatıyoruz. Bir gün daha uzattım. Bir günlüğüne kalacaktım. Devam edecektim sonra. Dedim ben bir gün daha burada. Bir gün daha. Burası beni sardı. Bir gün Vietnam'da sahilde bir hostelde kalıyoruz. Sabahleyin 5 arkadaştım işte. Karaoke sesi geliyor ama Tarkan'ın Oynama Şıkıdım şarkısı söylüyor. Aa. Lan bu bizimkiler ama falan dedim sabahın köründe yani 8,5 saat. Evet onlar karaoke'yi çok seviyorlar. Karaoke'yi çok seviyorlar. Bizimkiler kalkmış o sırada yakalanmışlar buna. Şarap içiriyorlar, içiriyorlar. Pirinç Saat şarabı. sabah. Pirinç şarabı içiyorlar. Sabahleyin. Oha. Grup ailece Vietnamlı aileler, gruplar falan. Neyse ben de gittim. Zorla bana da içirmeye başladılar. Biz saat 10 gibi çıkacaktık. Çıkamadık o gün. Hepimiz kafayı bulduk. Gitti. Şeyde Muine'ye yakın bir yerde oluyor bu. Ha. Ya Muyne çok değişik bir yer. Böyle çok sessiz, sakin görünüyor. Bir içiyorlar, bir içiyorlar. Biz bir tane restorana gittik ama restoran dediğim klasik Vietnam usulü. Hani yer masalarında, taburede oturuyoruz. Mangal söylüyorsun, yakıyorsun. Kovayla böyle söylüyorlar. on Tabii, kişi, tabii, on tabii. kişi. Kovayla Dayıya diyoruz bu ne diyor nasıl bu kadar içiyor yani benim eşim çok içen bir insan olmasa biz böyle 3 tane 4 tane içtik biz bitti. Aynen. Bunlar böyle devam. Ya şeyde Covid'de bütün yaptığımız iş bira içmekti. Kasa kasa geliyor. Kasa kasa geliyor. Bir de Vietnam çok iyi uğraştı şeyle Covid'le. Çin'den haberi gelir gelmez bütün şeyleri, sınırları kapattılar anında. Çıkış var, giriş yok. Ya düşün bir arkadaşım vardı, çifte vatandaş. Hem Vietnam vatandaşlığı var hem de İngiliz vatandaşlığı var. Onu bile almadılar. Dediler ki İngiltere'ye gideceksin dedi. Gelmeyeceksin. Ve Vietnam'da doğmuş bu arkadaş. Ona rağmen Yani o derece iyi şey yaptı, önlem aldılar. çok iyi. Abi millet bütün şeyde, lockdown'da biz orada plaja gidiyoruz, içiyoruz, bara gidiyoruz, restorana gidiyoruz, Aa. diskolar açıp gidiyoruz. Biz Covid yaşamadık. Biz tatil yaptık. Covid yaşamadık biz. Yani iyi ki gelmişler şimdi. Orada bir 15-20 tane şey vardı işte, bizim yabancı vardı. İyi ki iyi ki Covid olmuş. Ben Covid özlüyorum diyoruz mesela gittiğimiz zaman. Ya. Harbiden özlüyorum. Turist kalmadı abi ne güzel Çok oldu. güzeldi. Evet. Bira içme konusunda benim favorim Kamboçya. Bira içince içinden bir tane daha bedava çıkıyor. Aynen o da ya. bedava çıkar durmadan. O da çok fena bir şey ya. Arkadaşlarım bir kasa aldılar. Diyor kasanın yarısından bedava çıktı. Yarısı bedava çıkar. Üstüne 20 dolar veriyorsun kasa, hatta 10 dolar mı 5 dolar mı ne veriyor kasayı tamamlıyor. Bitmeyen bir bira döngüsü var Kamboçya'da. Ya Kamboçya'ya ilk gittiğimde, Ay ilk gezeni daha görmedim bu arada. ilk gittiğimde ne zamandı benim 12-13 sene, 14 sene önceydi. Oo. Şeyde Siem Reap'te Angkor Wat'ın olduğu yer Siem Reap'ti değil mi? Evet orası. Siem Reap'te akşam çıktım abi, barlar sokağı var. Barda şey var abi, neydi yazmış oraya, bira, 1 dolar. Atıyorum işte 7 ile 9 arası bir anana bir bedava. 50 sente geliyor. Çok iyi. Kamboçya biraları var ya. Aynen klasik. Dedim yani 1 dolara bira alıyorsun. 7 ile 9 arası 50 sente düşüyor. Onun da fotoğrafı var orada bir yerlerde. Bitmeyen döngü. Bitmeyen bira abi yani şey. Yani zaten bira içki olarak saymıyorlar bunlar. Abi o zaman özetle videoyu sonlandırmak adına Asya kuralsızlar ülkesi ve macera yaşamamak için hostelden dışarı çıkmaman gerekiyor bence. Aynen. Hani çıktığından zaten kesin bir şey bulursun Kesin yapacak. bir şey bulursun. Hani sıkıcı diyorsan o ülkeye demek ki sen gerçekten millete salça olmayı bilmiyorsun. Bak bu Kamboçya fotoğraflarına bir tane çakmak. Araba lastiği. Dur bir dakika onu da çekeceğim. Şöyle yakışıklı abim gençliğinde.
O zaman izleyenlere bir şey söylemek ister misin abi? Valla İlber Hoca'yı dinleyin. Evet. Çeyizle meyizle uğraşmayın. Evet. Arabayla ev almak derdinde. Taksite girmeyin abi. Paranızı sonuna kadar izleyin. Harcayın. Bir de neydi o Mahmut Tuncer geçenlerde Kaos Show'a çıktı. Aha. Kaos Show'da diyor ki bozdurun diyor. Altınızı bozdurun, paranızı bozdurun, arabanızı bozdurun, yiyin diyor bu parayı diyor. Yani gezin abi lütfen gezin. Lütfen gezin. Yani İngilizcemiz yok, şuyumuz yok, buyumuz yok, hiçbir şey. Zaten hiç kimse de İngilizce konuşmuyor. Hiç kimse de buradan ne Ruslar geliyor sürekli şeyle, çevirmeyle. Aynen. Soruyorum 8 senedir, 10 senedir buradalar. Gezin. Bye bye.